Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin güncel analizini yapacağız ve ardından yatay piyasalarda, yatay trendlerde nasıl bir alım-satım yöntemiyle para kazanabiliriz onu inceleyeceğiz ve EİS Eczacıbaşı hissesinde bunun nasıl uygulanabileceğine bakacağız. Borsada hem düşerken hem de yükselirken nasıl para kazanabileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Videodan ayrılmayın. Intromuzdan sonra buradayız. Evet arkadaşlar, şimdi başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattıktan sonra endeksimizin 4 saatlik grafiği ile birlikteyiz. Şimdi üst tarafta 9268 seviyesi, alt tarafta da 8744 seviyesi. Bu iki seviye arasında endeksimizin yatay bir seyir içerisinde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yatay bir trend var. Burada önümüzdeki dönemde hangi yöne bir kırılım gerçekleşirse o yöne doğru hareketin devam etmesini bekleyeceğiz. Eğer ki 9268 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa ilk etapta 9478 seviyesine, bu seviyede yukarı doğru kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz olarak 10.700 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. Eğer ki aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşirse 8744 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerin 8505, bu seviyede aşağıya kırılırsa eğer 8328 seviyesine düşüşlerin gelmesini bekleyebiliriz. Evet, bu seviye haftalık Kaufman hareketli ortalamamız arkadaşlar. Şu altta mavi ile çizdiğim seviye haftalık Kaufman hareketli ortalaması. Endeksimiz belki önümüzdeki dönemde düşüşlerin gelmesi durumunda bu seviyeye kadar gevşeyip buralardan destek alabileceğini düşünüyorum. Şimdi peki bu yatay seyirin olduğu dönemde biz borsadan nasıl para kazanacağız? Evet, orada da şuradaki mucizevi indikatörümüz devreye giriyor arkadaşlar. Bu indikatörümüzün ismi Nadara'ya Watson. Evet arkadaşlar, bu indikatörde gördüğünüz gibi üst tarafta yeşil kesik çizgiler var. Alt tarafta da kırmızı kesik çizgiler var. Yatay piyasalarda bu indikatörü kullanmakta fayda olduğunu görüyorum. Bakın mesela şurada dipten geldikten sonra indikatörün üst bandına kadar ilerleyip oradan dirençle karşılaşıp tekrar indikatörün alt bandına geldiğini görüyoruz. Sonra tekrar indikatörün üst bandına geldiğini görüyoruz ve tekrar alt bandına geldiğini. Son olarak seçim öncesi de tekrardan indikatörün üst bandına kadar geldiğini ve oradan dirençle karşılaşıp tekrardan yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda ilk destek seviyemiz endeksimizde 8945 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 8744 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Bakın bu indikatörümüzde de dip seviye 8800 seviyeleri gözüküyor. Tabi bunun dışlarına doğru düşüşler meydana gelebiliyor. Böyle bir durumda zaten 8744 seviyesinde desteğimiz var. Peki videomuzun başında hem düşerken hem yükselirken para kazanacağımızı söyledik. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için arkadaşlar VWAP dediğimiz bir piyasa var. Buna vadeli işlemler borsası diyoruz. Burada özellikle BIST 30 endeksine hem düşüş yönlü hem yükseliş yönlü pozisyonlar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle bir stratejiyi EİS Eczacıbaşı hissesinde nasıl uygulayabiliriz ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, EİS Eczacıbaşı hissesi şu anda düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Şu an destek seviyemiz 45 seviyesi. Ve oraya çok yakın olduğumuzu görüyoruz. Bakın arkadaşlar, 45 seviyesine çok yakın bir seviyedeyiz. Ne kadarlık bir mesafe var? Şöyle hemen bakalım. Evet arkadaşlar, 45 seviyesine %0.72'lik bir mesafe var. Yani yarın borsa açıldığında 0.72'lik bir düşüş gelirse EİS Eczacıbaşı'nda destek seviyesine gelmiş olacağız. Bu destek seviyesinden destek alıp yönünü yukarı çevirmesini bekleyebiliriz. Fakat alım yönlü pozisyona girmek için bu yeterli değildir. Destek seviyesine geldiği anda alım yönlü pozisyona girmek doğru değildir arkadaşlar. Buradan desteğini aldığını en azından bir 4 saatlik yeşil mumla kapanışla tekrardan bu kanalın içerisine girdiğini görmek lazım. Ve sonrasında da kanalın üst seviyelerine kadar yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Mesela bakın daha öncesinde şöyle bir incelediğinizde göreceksiniz. Şurada mesela kanalın dip seviyesine gelmiş ve tekrardan içeriye doğru bir tepki verdiğinde, yeşil mumla kapandığında kanalın üst seviyesine kadar yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Daha sonrasında buradan dirençle karşılaşıp bir kırmızı mumla kapanış yaptıktan sonra tekrardan kanalın neredeyse dip seviyelere kadar geldiğini görüyorsunuz. Sonra buralardan tekrar bir
kanalın üst seviyesine kadar yükseliş gelmiş. Sonra kanalın dışına kadar çıkıp tekrar içeriye girmiş. Bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Sonrasında burada mesela bu hisseye short pozisyon açmış olsanız VWAP'ta buraya kadar da dibe kadar geldiğini görüyorsunuz. Ve buraya kadar bir kazanç elde etme imkanınız oluyor arkadaşlar. Burada tekrardan long bir yönlü bir pozisyon açtığınızda işte şuralarda kanalın üst seviyesine ulaşamadığını görüyoruz. Fakat biraz geri çekilmeden sonra tekrar kanalın üst seviyesine geldiğini görüyorsunuz. Yani borsada şu anda yön konusunda belirsizliğin olduğu dönemlerde, trendin tam olarak ne olduğu hani şu anda belli olmadığı dönemlerde bu şekilde trade edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu çok kısa vadeli bir trade'tir. Böyle bir gün içerisinde alım satım yapma ya da birkaç gün içerisinde alım satmaya dayanır. İlla bunu VWAP'ta hesap açıp hem long yönlü hem short yönlü yapmak zorunda değilsiniz. Böyle diplere gelmiş olan hisselerin tepki aldığı 4 saatlik kapanışı yaptıktan sonra kanalın üst seviyelerine kadar gitmesini bekleyebilirsiniz. Tabi her zaman için bir stop seviyesi de koymanızda fayda var. Her zaman yukarı doğru yönelecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Mesela burada ACE Eczacıbaşı hissesinde şu altta gördüğünüz View Trend indikatörünün artık aşırı satım bölgelerine geldiğini görüyorsunuz. Şu an 4 saatlik grafikteyiz arkadaşlar. Aşırı satım bölgelerine gelmişiz. Aynı zamanda Nadaraya-Watson indikatörümüzün de şu alt kırmızı çizgisinin de aşağıya doğru artık dışına doğru sarktığını, dışına doğru taştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı mumun ve aynı zamanda çok yakınında da bir Fibonacci desteğimiz var 45 seviyesinde. Yani bu güzel bir fırsat olabilir. 45 seviyesine stop koyarak yani 45 seviyesinin altında 4 saatlik 2 kapanış geldiğinde stop olacak şekilde buradan long yönlü yani yükseliş yönlü bir pozisyon denenebileceğini düşünüyorum. Yükseliş yönlü pozisyona girdikten sonra da benim tavsiyem şu anda bu borsanın yönünün tam belli olamadığı dönemlerde yutan mum geldiğinde pozisyondan çıkmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Mesela şurada yükseliş geliyor, buraya kadar geliyor. Şurada şöyle yakınlaştırayım. Şu yeşil şu anda sarı gözüküyor. View Trend indikatöründen dolayı sarı gözüküyor. Aslında yeşil yükseliş mum bu. Ve arkasından gelen 4 saatlik kırmızı mum bu yükseliş mumundan daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Bu yutan mumdur arkadaşlar. Burada artık pozisyondan çıkmak gerekir. Böyle kısa vadeli alım satımlarda. Mesela günlük grafiğimizden bakalım. Evet, günlük grafikte de gördüğünüz gibi arkadaşlar artık aşırı bir satış var burada. 45 seviyesinden ben destek alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Ola ki beklediğimiz gibi gitmedi. 45 seviyesi de aşağı yönlü kırıldı. 40.74 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bakın burada bir yandan dip çalışması yaptığını da görüyoruz. Artık buralarda dip çalışmasını tamamlayıp önümüzdeki dönemde ben ACE Eczacıbaşı hissesinin yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Evet, günlük grafiğe göre baktığımızda yükselişler geldiğinde ilk etapta şöyle 50 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Orada bir Fibonacci direncimiz var. Şöyle 4 saatliğimizden bakalım. Evet, 4 saatlikte de neredeyse kanalın üst seviyesine geldiğini görüyorsunuz 50 seviyesi. Muhtemelen buralara kadar yükselip buradan tekrardan yönünü aşağı çevirmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.